Panama Kanalı. Yüzyılı aşkın süredir mühendislik dehasının ve küresel ekonomik gücün sembolüydü. Ancak bugünlerde işler değişti. Kanal artık iş çıkışı saatindeki New York trafiğine benziyor. 2023 yılında dev konteyner gemileri ve tankerlerden oluşan 200'den fazla gemi bu trafikte takılıp kaldı. Her gecikme, dünya ekonomisi için milyonlarca dolar zarar demek. Peki bu krizden en çok kim mutlu dersiniz? Cevap, Meksika. Meksika hiç vakit kaybetmiyor ve kelimenin tam anlamıyla ana karayı ikiye bölmeye hazırlanıyor. Milyar dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilen bu proje, Panama Kanalı'nın tahtını elinden alabilir mi? Gelin bu devasa planın detaylarına birlikte bakalım. Aslında bu rekabet yeni değil. 1907 yılında yani Panama Kanalı açılmadan hemen önce Meksika zaten iki okyanusu birbirine bağlamıştı. Tehuantepec Demiryolu. O dönemde gemiler kıyıya yanaşıyor, yükler trenlere yükleniyor ve birkaç saat içinde diğer okyanusa ulaştırılıyordu. Ancak 1914'te Panama Kanalı açılınca gemiler yük indirme bindirme zahmetinden kurtulmak için kanalı seçti ve Meksika'nın yolu bir kenara itildi. Ta ki bugüne kadar. Neden şimdi Meksika'ya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü doğa ana oyunun kurallarını değiştirdi. Panama Kanalı'nın en büyük sorunu su. Kanalın çalışması için devasa miktarda tatlı suya ihtiyaç var. Ancak artan kuraklık nedeniyle kanalın su kaynağı olan Gatun Gölü kurumaya başladı. Eskiden günde 36 gemi geçerken bu sayı 20'lere hatta altına düştü. Gemiler haftalarca beklemek zorunda kalıyor. İşte Meksika tam bu noktada devreye giriyor. Meksika, okyanuslar arası Tehuantepec Koridoru projesiyle aslında karadan bir kanal inşa ediyor. Salina Cruz ve Coatzacoalcos limanlarını modernleştirerek dünyanın en büyük konteyner gemilerini ağırlayabilecek hale getiriyorlar. Hedef o kadar büyük ki limanların derinliğini 24 metreye çıkarmayı planlıyorlar. Bu, dünyanın en derin limanlarından bile daha fazla. Eski demiryolu hattı tamamen sökülüp yeniden yapıldı. Artık yükler gemiden indiği anda doğrudan trene yüklenecek ve sadece 15 saat içinde Meksika körfezinden Pasifik Okyanusu'na ulaşacak. Sıra bekleme yok, su sıkıntısı yok. Bu proje sadece lojistik değil, aynı zamanda Meksika'nın en fakir bölgelerini kalkındırma operasyonu. Güzergah boyunca kurulacak 10 farklı endüstriyel park, binlerce iş imkanı ve vergi muafiyeti sunuyor. Ancak her dev projenin bir bedeli var. Çevreciler endişeli. Bölgedeki mangrove ormanlarının yok edilmesi, nadir görülen timsah ve maymun türlerinin yaşam alanlarının bozulması ciddi bir tartışma konusu. Ayrıca rüzgar türbinlerinin göç yollarındaki kuşlar için ölümcül olması, projeye karşı olanların en büyük kozu. Meksika'nın bu hamlesi Panama'nın tekelliğini bitirebilir mi? Belki. Ama ufukta başka bir rakip daha var. Küresel ısınma nedeniyle eriyen kutup buzları. Eğer Kuzey Kutbu'ndaki buzlar tahmin edildiği gibi erirse, gemiler ne Panama'ya ne de Meksika'ya ihtiyaç duyacak. Yine de şu an için Meksika, dünya ticaretinin yeni kalbi olmaya en yakın aday. Peki sizce trenler gemilerin yerini tutabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.